Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müslümanların çoğunun aklındaki İslam, kendi algılarıyla oluşturdukları bir din. Öyle olması gereken Allah'ın ve Resulünün Aleyhisselam'ın öğrettiği şekilde bir din. Fakat öyle olmuyor. Müslümanlar dini yanlış anladıkları gibi yanlış da yaşıyorlar. Böyle olunca da çoğu insan yanlış uygulanan İslam'ı gerçek İslam zannederek dinden uzak duruyor. Müslümanlar İslam'ı sevdirmek yerine insanların İslam'dan uzaklaşmasına sebep oluyorlar. Hayatın içerisinde bunun yüzlerce örneğine şahit oluyoruz. Bunlardan birini de korona karantinası sürecinde yaşadık. Korona tedbirleri gereği maske takmak mecbur oldu ve tam kapanma sırasında alkol satışı yasaklandı. İslam'ı yanlış anlayanlar bayram yaptılar. Sosyal medyada peçeli Müslüman kadınların yanına konmuş, maske takmış tesettürsüz kadın fotoğrafları paylaşılmaya başlandı. Bakın Allah nasıl da sizi peçeye mecbur etti, benzeri şeyler yazdılar. Aklın mantığın bittiği yer. Öncelikle İslam'da kadının peçe takıp takmayacağı alimler arasında ihtilaflı bir konu. Ve çoğunluk böyle bir zorunluluk olmadığı görüşünde. Onun için de tesettürlü kadınların çok azı peçe takıyor. Onu da geçtik. Tesettürlü olmayan bir kadın virüsten korumak için ağzına maske taktığında peçe takmış olmaz. Zaten saçı, boynu, kolları açık bir kadın ağzına peçe taksa tesettürlü olmaz. Tesettürlü olmayan kadınların maske takmasını İslamet adına bir kazanım görenler kesinlikle zeka seviyesi düşük insanlardır. Ancak bir ruh hastası bundan mutlu olabilir. Bir yerde alkol satışına getirilen yasak. Virüsle mücadele için birçok ülkede bu yasak uygulandı. O ülkeler içerisinde Hristiyan, Hindu, Budist olanlar var. Yani olayın dinle alakası yok. Sadece virüse karşı alınan bir tedbir. Şuna eminim, o kararı alanlar da kesinlikle bunu dini bir sebepten yapmamıştır. Bilim kurulunun toplanıp elimize fırsat geçti, birkaç hafta olsa alkol satışını yasaklayalım diye düşündüklerine inanın aklı yoktur. Alkol satışı bir süre için yasaklanınca Müslümanlar içerisinde zeka seviyesi düşük o grup sevinçten ne yapacaklarını bilemediler. Sanki savaş kazanmış bir ordunun askerleri gibi paylaşımlar yaptılar. Nerede sevinçten havaya şarjör boşaltacaklardı. Resmi makamlar çıkıp açıklama yaptılar. Korona tedbirleri gereği tam kapanmaya gidiyoruz. Şu tarihler arasında evden çıkmak ve alkol satışı yapmak yasak. Sebebi belli, süresi belli. Olayın dinle alakası yok. Öyle olsa süresiz yasak olması gerekirdi. İslam'da tesettür farzdır ve alkol yasaktır. Lakin bu ülke İslam kurallarına göre yönetilen bir ülke değil. Halkı da İslam kuralları ile yönetilmeye uygun bir halk değil. Halkın bu konuda bilgisi yok. Tesettür hicretin 5. yılında farz oldu. Yani İslamiyet geldikten 18 yıl sonra. İçki yasağı da birdenbire değil, peyderpey uygulandı. İlk önce Nahl suresi 60. ayet nazil oldu. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için ibret vardır. Ayette hurma ve üzümden hem içki hem de güzel rızık ayrım yapılınca bir grup sahabe o meyveleri yemek güzel rızık olduğuna göre diğer türlü kullanım, yani onlarla içki yapılması demek ki güzel değil diye anladılar ve içki içmeyi bıraktılar. Bu defa da Bakara suresi 219. ayeti geldi. Sana içki ve kumarı sorarlar. De ki onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Bu ayetten de içkinin yararı olsa da günahının da olduğunu anlayanlar içkiyi içmeyi bıraktılar. Hala sahabeden bir grup içki içmeye devam ediyordu. Fakat sarhoşken namaz kılmaları yasaklandı. Bunun için Nisa suresi 43. ayeti geldi. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cunup iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Bu ayetten sonra gün içerisinde içki içemiyorlardı. Ancak yatsıdan sonra içki içiyorlardı. Çünkü gün içerisinde içip sarhoş olurlarsa
o zaman namaz kılamazlardı. Böylece hem içki kullananların sayısı azalmış oldu, hem de içki içenler yavaş yavaş azalmaya başladılar. Tamamen bırakma öncesi bünyeleri alışmış oldu. En son olarak Maide Suresi 90 ve 91. ayetleri geldi ve içki tamamen yasaklandı. Ey iman edenler! Aklı ortayan içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçmiyor musunuz? Peygamber Aleyhisselam müjdeyi nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyurdu. Bizim yapmamız gereken İslam'ın kurallarına uymayanlara saldırmak değil. Onlara anlatmak, öğretmek, güzel örnek olup imrendirmek. Şimdi akla şu soru gelebilir. İyi de İslam geleli 14 asır geçti. Şimdi biz bu insanlara İslam yeni gelmiş gibi alışma süresi mi vereceğiz? Evet, öyle yapacağız. Öyle yapmalıyız. Ne yazık ki ülkemiz cahil dönemi gibi bir dönem yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya röportajlarını görüyoruz. Kelime-i şehadeti, Fatiha'yı, Besmele'yi, gusül abdestini bilmeyenler var. Maalesef modern cahiliye yaşıyoruz. Öyleyse yapmamız gereken tatlı dilli, güler yüzlü, bıkmadan, usamadan anlatmak. Ancak böyle yaparsak insanların İslam'ı öğrenmesini sağlarız. Konumuz olan maske takma ve alkol yasağı örneğindeki tavırla İslam'a faydamız değil, zararımız olur. Rabbim İslam'ı doğru şekilde anlamayı ve anlatmayı nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.